kurmayı ve resim yapmayı seven bir sincaptı. En çok sevdiği şey de bir ağacın en tepesindeki bir dala çıkıp ormanı izlemek, ağaçları, dereleri, tepeleri, kuşları izlerken de hayaller kurmaktı. Bir gün ninesi ona şöyle demişti. Canım yavrum Pırpırcığım, görüyorum ki senin kendine özgü yeteneklerin ve özelliklerin var. Hayal kurmayı sevdiğini, resim yapmaya yetenekli olduğunu ve çevreni çok iyi gözlemlediğini görüyorum. Bunları yapmanı çok önemsiyorum. Asla bunları yapmaktan vazgeçme. Bir sincap, sevdiği ve yetenekli olduğu şeyler yapmaktan asla vazgeçmemeli. Neden böyle söylediğimi büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Peki büyük anneciğim, bunları asla unutmayacağım. Sincap Pırpır, ninesinin sözlerini hiç unutmadı. Hayal kurmaya, aynı zamanda da çevresini çok iyi gözlemlemeye devam etti. Önceleri sadece ağaçların, derelerin, hayvanların resimlerini yapıyordu. Sonradan bunlara hayalindekileri de ekledi. Allah'ım şu orman ne kadar güzel. Dereler, kuşlar, ağaçlar bana ilham veriyorlar. Onları yaparken başka bir dünyaya gidiyorum adeta. Bir gün yine bir ağacın tepesinde oturup resim yaparken ceviz toplayan sincapları izlemeye başladı. Sincaplar bir daldan bir dala çok hızlı atlıyorlardı ama kuşlar gibi uçamıyorlardı. Bir de kanatları olsaydı bir ağaçtan 3 ağaç ötesine kolaylıkla geçebilirlerdi diye hayal kurmaya başladı. Acaba bu olabilir mi? Bu mümkün olabilir mi? Biz de kuşlar gibi uçabilir miyiz? Şu kuşların hareketlerine bir bakmalıyım. Nasıl uçuyorlar, nasıl havada kalıyorlar acaba? Evet, kanatlarını çırparak. Ben de sanki başıma bir pervane yapsam, kollarıma da kumaşlar geçirsem, böyle bir deneme yapsam olabilir mi? Ama bununla ilgili çok okumalıyım. Ve Pırpır Sincap bununla ilgili kitaplar okudu, araştırmalar yaptı, daha önce yapılmış çalışmaları izledi. Başına bir pervane yaptı. Kolları ve bacaklarının arasına kumaşlar gerdi. Kumaş havada düşmeden süzülmesini, pervane de havada daha uzun süre kalmasını ve ilerlemesini sağlayacaktı. İlk denemesinde olmadı. Ama ilk seferde yapamamak onu korkutmadı. Hatalarını bularak tekrar denedi. Ve sonunda başardı. Böylece sincaplar ceviz toplarken yorulmadan çok hızlı bitiriyorlardı işlerini. Pırpır ormanın içinde dolaşırken bir sıkıntı ya da bir sorunla karşılaşsa buna nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşünüyordu. Yine bir gün elinde çizim malzemeleriyle ormanda dolaşırken deredeki köprünün yıkılmış olduğunu ve tavşan ailesinin karşıdaki yuvalarına geçemediği fark etti. Hemen yanlarına gitti. Ne oldu burada tavşan kardeşler? Evimize geçmek istiyoruz. Karşıda evimiz var. Ama gelen yağmur ve sel köprüyü yıkmış yine. Ve biz karşıya geçemiyoruz bir türlü. Bir süre sonra diğer hayvanlar da oraya toplandılar. Balmut ayı geldi. Bonbon geyik ve turuncu tilki de oradaydı. Ve başladılar konuşmaya, tartışmaya. Hepsi birbirini suçluyor ve şikayet ediyorlardı. Tilki turuncu, bence sorun ağaçlarda ve ağaçları sen getirmiştin Balmut. Bence çürük ağaçları getirdin sen. Yeterli sağlamlıkta değildi bunlar. Geyik Bonbon o sırada lafa karıştı. Bence köprüdeki ağaçlara bağlanan otları kuşlar çok sıkıca bağlamadılar. Sebep bu. Böylece ormanda büyük bir gürültüden başka hiçbir şey duyulamaz oldu.
O sırada Pırpır her zaman yaptığı gibi yine bir ağacın üzerine çıktı ve hayal kurmaya başladı. Kağıt kalemi yine yanındaydı. Oturduğu yerden de dere görünüyordu. Acaba bu işi nasıl çözebiliriz? Şu derede büyük büyük taşlar var. Belki o taşlarla bir köprü inşa edebiliriz. Onları plaj şeklinde yaparsak gelen yağmur suları altından geçer, üstünü aşamaz. Ve taşları da birbirlerine düzgün bir şekilde bağlarsak ve o taşları da birbirine harçla yapıştırırsak bence kuvvetli bir köprü yapmış olabiliriz. Daha önceki köprü ahşap bir köprüydü ve çok çabuk yıkılabiliyordu. Oysa yeni köprü bence çok daha sağlam olacak. Hemen elindeki kağıt kalemle yeni projesini çizdi ve koşarak hayvanların yanına gitti. Hayvanlar Pırpır'ın elinde bir kağıtla geldiğini görünce tartışmayı bırakıp merakla ona baktılar. Pırpır elindeki kağıdı açtı ve projesini tek tek anlattı. Hayvanlar projeyi çok mantıklı buldular ve aralarında iş bölümü yaptılar. Ayı Balmut, ben taşları taşırım, dedi. Tilki Turuncu, ben ve arkadaşlarımız harç taşların arasına koyabiliriz. Geyik Bonbon, ben ve geyik arkadaşlarım da suyla toprağı karıştırır, harç yaparız, dediler. Tavşan Pompon ve ailesi de biz de köprünün en üstüne serilen toprakta zıplar, toprağı sıkıştırırız. Zaten en sevdiğimiz şey zıplamak. Leylekler de ormanın kuzeyindeki toprağı getirmeye gönüllü oldular. Ve topraklar taşınmaya başladı. Böylece kısa sürede köprüyü tamamladılar. O gün herkes bu olanlardan kendine ders çıkardı. Pırpır da ninesinin söylediklerini şimdi daha iyi anlıyordu. Şunları söyledi kendi kendine. Sevdiğim ve yetenekli olduğum şeyleri yapmak benim hem mutlu hem de çevreme yararlı bir sincap olmamı sağlıyor. Ayrıca bir işi gerçekleştirmenin ilk kuralı onu ilk önce hayal etmek. Sonra da tasarlayıp planlamak. Ve arkadaşlar, biliyor musunuz? Hayal etmenin bir sınırı yok ve hayallerinize asla sınır koymayın. Sizi çok seviyorum.